Evet arkadaşlar, RC Mutfağı'ndan ben El Profesör. Bugün çok ilginç bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda 1980 yılına ait vintage dediğimiz bir model uçak motoruyla karşınızdayız. Tabii ki bu motorumuzun ismi Baby Cox 0.049. Yani 1950'li yıllarda yapılmış olan ilk model yakıtlı, nitro yakıtlı motorlardan bir tanesi. Şimdi bu tabii 1980 yıllarında üretilmiş bir motor, bizim elimizdeki daha sonraki versiyonlardan. Gerçekten çok cici ve güzel bir motor. Bu motorda şöyle bir özellik var. Bildiğimiz günümüz motorları gibi bunda ayarlanabilir bir karbüratör yok. Bunda havayı sürekli olarak alıyor ve buradaki zengin fakir vidası dediğimiz yakıtla hava karışımını ayarlıyorsunuz ve sabit bir gazla uçuyor. Daha doğrusu uçan bir uçağa takılıyor. Tabii bunlar da eskiden radyo kontrollü sistemler daha henüz icat edilmemiş iken ne yapıyorlardı? Tel kontrollü sistemler vardı. Bu tel kontrollü sistemlerde kullanıcı, modelci bir merkezde duruyor. Kanatlara giden elevatör, yani alçalmayı, yükselmeyi sağlayan arka yatay stabilizatör, yani yatay kanatla bir tarafa çektiği zaman o kanat aşağı veya yukarı giderdi. Tabii merkez kaç kuvvetiyle kendi ekseni etrafında döndürdüğü için, yani şu modelci bu kendi ekseni etrafında dönerek döndürdüğü için sürekli olarak onu çekmek veya itmek suretiyle, şu hareketi yapmak suretiyle ne yapıyordu? Uçak aşağı veya yukarı şu hareketi yapıyordu. Ve sürekli olarak modelci kendi gözünün önünde model uçağı görüyordu. Tabii bu ortalama bir 3-5 dakikalık kullanım sonrasında bunların hatta şöyle mikro bir depoları vardı. Bazı bu Cox motorlarda motorun arka kısmında dahili olan bir depoları mevcuttu. Tabi ortalama 3 cc, 5 cc gibi. Tabi bu da 3-5 dakika sonra bitiyordu. Bu vatandaş kendi merkezi etrafında dönerken yakıt bittiği zaman uçağı kırmadan şu şekilde indirme olayını yapıyordu. Hatta bununla ilgili olarak bakın, şimdi şu anda bir video koydum. Eskilerden kalma bir video. Gördüğünüz gibi bakın şu anda orta kısımda duruyor modelci. Gördüğünüz gibi bunun ismine zaten tel kontrollü modelcilik deniliyor. Bu tel kontrollü modelcilikte ne var? İşte gördüğümüz gibi merkezde duruyor. Merkezde durduğu için ne yapıyor? Bu şekilde uçağı kullanıyor. Bakın çok enteresan, çok ilginç. Tabii o zamanlar uzaktan kumandalar olmadığı için vatandaşlar bu şekilde modelcilik hayatını idame ettiriyorlar. Bazıları tabii bunu düzgünce indiremiyor veya işte o tel kontrolü sırasında hata yapabiliyor. Hata yaptığı zaman modelini kırmış oluyordu. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi videoda da gördük orada, bakın şöyle bir minnak motor, minnak bir deposu vardı veya dediğimiz gibi o üst tarafında olan bir deposu vardı. Bu depoydaki yakıt bittiği zaman vatandaşlar bunu bir şekilde indirmek zorunda kalıyorlardı. Tabii arkadaşlar, şimdi biz burada şöyle bir düzenek kurduk. İşte bizim depomuz tabii birazcık büyük bir depo. Biz burada zaten bu model motorunu yani şöyle söyleyeyim, depodan buldum ben bunu. Çok eski modelci bir abilerimizden bir tanesine, ondan da babasına kalmış ve kendisine buradan saygıyla yad ediyorum. Daha sonra işte bunu bana vermişti. Ben de depoda epey tozlu toprak bir şekilde duruyordu. Daha sonra bunu depodan çıkarttım. Tozunu, toprağını, hatta dış kısmına birazcık sizlere karşı güzel cici gözüksün diye şey yaptım. Polisaj yaptım. Şöyle güzelce bir parlattım. Genel olarak bir temizliğini de yaptım ki iç kısımlarının, o pistonun vesaire herhangi bir anormallik yaşamayalım diye. Evet arkadaşlar, 1980 yılından beri hiç çalışmamış olan Baby Cox motorumuz bugün
ilk defa çalışacak. Tabii ben burada şöyle güzel bir düzenek kurdum. Şu şekilde bujisini ateşleyebilmek için şöyle bir batarya sistemini bağladım. Şuraya hatta bir şöyle düğme yaptım. Bu düğme ısıtıcıya, daha doğrusu bujiye elektrik gönderiyor. Şöyle görsel bir depo yaptık. İçerisinde de nitro yakıtımız var. Şöyle bir hortumla gidiyor. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım 46 yıl sonra 1980 yılından beri hiç çalışmamış olan bu RC model uçak motoru çalışacak mı? Haydi mutfak zamanı. Arkadaşlar şimdi bu Cox motorumuzun şöyle bir mekanizması var. Yani bunu parmağımızla şu şekilde çevirmek yerine normalde önden bakıldığı zaman bu pervane saat yönünün tersine dönüyor. Gördüğümüz gibi. Ama tabii bunda şu hareketi yapmak zor olduğundan dolayı, daha doğrusu çalışma şeyi zor olduğundan dolayı şurada bakın bir yaylı sistem var. Bu yaylı sistemi şu şekilde yapıp bıraktığımızda, yani geriye çekip bakın şöyle yapıyoruz. Bıraktığımızda o ne yapıyor? İlk hareketi vermek için bir nevi starter vazifesi görüyor. Yani geriyorum şöyle, bakın bıraktığımızda bu şekilde döndürme hareketini yapıyor. Burada dikkatinizi belki çekmiştir. Bu motorda manifold ve egzoz yok. Neden yok? Çünkü o zaman tabii teknolojiyle icat edilen bir motor, şu yan kısımda, gövdenin hemen yan kısmında boşluklar var. Yani yakıtı alıyor, yaktıktan sonra buradan egzoz olarak hiç uğraşmadan şuradan dışarı atıveriyor. Yani yanmış olan gazları, yakıtın yanmış olan halini buradan direkt dışarı atıveriyor. Yani dolayısıyla o zaman şöyle bir durum söz konusu oluyor. O zamanki modelcilerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi, bununla kullandıktan sonra buradan direkt nitro yakıtın içerisinde yağ olduğu için, hatırlarsınız. Dolayısıyla buradaki çıkan bütün yağlar leş gibi hep arkaya doğru gidiyordu. Yapacak bir şey yok. Evet, 46 yıl sonra bu motorumuz çalışacak mı? Tarihi eser bir motor, yaşlanmış bir motor ve o yıllardaki teknolojiyle çalışacak olan bir motor. Evet arkadaşlar, ilk başta birazcık yakıt pompalayacağız. Şu şekilde boştayken basıyoruz. Yakıtımız biraz karbüratöre gelsin. Şimdi germe işlemini yaptık ve wow! İlk ateşlemeyi, ilk patlatmayı yaptı. Bakalım çalışmaya devam edecek mi? Haydi arkadaşlar. Harika. Hadi. Olacak. Ha gayret. Yakıt almaya devam ederse olacak arkadaşlar. Haydi. 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 Evet arkadaşlar, bir yakıt veriyoruz karbüratörden. Evet, şu anda yakıt verdik biraz. Bakalım ateşlemeyi yapacak mı, devam edecek mi göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan ateşleyecek. Ha gayret, geriyoruz. Bunun da böyle bir sıkıntısı var. O yayı gererken dikkat etmezseniz böyle elinize çarpabiliyor. Biraz fazla yakıt olduğu için içinde tabii bakın patlama yapıyor. Oo, harika. Evet, çalıştı. Bakın burada. Evet, işte bu. 46 yıl sonra çalışan model uçak motoru. Bakınız, mükemmel bir çalışma. Gördünüz değil mi? 46 yıl sonra çalıştı. Evet, bu bir tarihi eser motor. 1980 model üretilmiş Cox Baby B1 model uçak motoru.
Evet arkadaşlar, 46 yıl sonra bunu tekrar çalıştırdım. Arkadaşlar burada dedik ya hava yakıt karışımı. Buradaki hava yakıt karışımını ayarladığımız zaman mesela çok eğer fakir ayarda olursa devir yükseliyor. Yani fakir ayar dediğimiz nedir? Hava fazla gelip yakıt az geldiği zaman devir yükseliyor. Maksimum kademeye geçiyor. Onun haricinde yakıt fazla olur da hava az gelirse bu sefer gerçek arabalardaki gibi motor boğuluyor vesaire. Şu anda mesela ben bunu hissetmek için ne yaptım? Motoru biraz boğdum. Hatta giren havayı da parmağımıza kapattığımızda aynı şekilde şey olabilir. Hadi bakalım bir daha çalıştıralım. Bakın burada ne güzel bir çalışma oluyor. Harika. Bakın. Mükemmel. İşte bu. Evet arkadaşlar. 1980 model mükemmel model uçak motoru. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir çalışma izledik. Mükemmel bir motor çalışması izledik. Aslında gerçekten özellikle bu devre yetişmiş olan saygıdeğer modelci abilerimiz bu motoru görünce belki o eski günlerini yad ettiler. Gerçekten çok tatlı, çok mükemmel bir çalışması olan model motoru, model uçak motoru. Ve o zamanki teknoloji, yani ilk çıktığında dedik ya 1953 yılında çıkmıştı ilk defa. Ki o zaman bu model motoru ilk çıktığı zaman diğer rakiplerine göre gövde kısmının, şu alt gövde kısmının alüminyum olmasıyla birlikte diğerlerinde hep dökme demir kullanılıyordu. Bunda alüminyum kullanıldı ve çok uygun bir fiyata satıldı. Yani o dönemlerdeki tarihi kayıtlara göre ortalama 4,5 dolar 5 dolar civarında bu model uçak motorlarını sattılar. Ve piyasaya fırtına gibi girdi. Her modelcinin elinde bu model uçak motorundan vardı. Düşünsenize bugünkü rakamla 5 birime şu motoru aldığınızı düşünün. Arkadaşlar bu videomuzda 1980 model 46 yıllık bir model uçak motorunu Baby Cox 0.049 modelini inceledik ve 49 yıl sonra ilk defa start verdik. Tarihi eser bir motoru tarihte tekrar çalıştırmış olduk. Belki bundan 46 yıl sonra tekrar çalıştırırız. Ömrümüz yeterse tabii. Şimdi arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen likelamayı unutmayın. Bizi takip edin. Çılgın, acayip videolarla tekrar karşınızda olacağız. Sizleri çok seviyoruz. Ben El Profesör. Kendinize çok iyi bakın.